23 Ağustos 1973 sabahı adamın biri makyajlı, peruklu ve güneş gözlükleriyle İsveç'in başkenti Stockholm'da zengin bir meydan olan Norrmalmstorg'da yolun karşısına geçti. Ve yoğun çalışma saatleri içerisinde olan Sveriges Kreditbank'a girdi. Ceketinin altında gizlediği koluna asılı hafif makinalı tüfeğini çıkararak tavana ateş etti ve aksanını Amerikalıya benzetmeye çalışarak İngilizce "Parti daha yeni başladı" diye bağırdı. Adam 32 yaşındaki Jan-Erik Olsson'du. Kısa süre içerisinde sessiz alarma cevap olarak 2 polis memuru bankaya geldi. Olsson polislere ateş açtı ve birini elinden yaraladı. Diğer polisi bir sandalyeye oturtan Olsson ondan şarkı söylemesini istedi. Silahsız polis memuru Lonesome Cowboy şarkısını söylerken Olsson 4 banka çalışanını bankanın kasasına kapattı. Polisle sıkı bir pazarlığa başlayan Olsson, ilk olarak hapishaneden arkadaşı olan mahkum Clark Olofsson'un bankaya getirilmesini istedi. Olofsson o sıralar İsveç'in en ünlü suçlularından biriydi. Daha sonra 3 milyon İsveç kronu, 2 tabanca, çelik yelek, miğfer ve hızlı bir otomobil istedi. Saatler içinde polis, mahkum arkadaşını, fidyeyi ve deposu tam dolu mavi bir Ford Mustang'i bankaya getirdi. Fakat otoriteler rehineleri yanında götürmesi isteğini reddetti. Gelişmeler dünya çapında manşetlere taşındı ve İsveç'te televizyon ekranlarında geniş yer buldu. Kısa zamanda rehineler soyguncularla garip bir bağ geliştirdi. Olsson, yün ceketini titreyen Kristen Enmark'ın omuzlarına koydu. Kötü rüya gördüğünde onu sakinleştirdi ve ona tabancasından hatıra olsun diye bir kurşun verdi. Ailesine telefonla ulaşamayan Birgitta Lundblad'ı teselli edip "Bir daha dene, vazgeçme" demişti. Klostrofobisinden şikayet eden Elizabeth Oldgren'in boynuna 30 metre ip bağlayıp kasanın dışında volta atmasına izin verdiler. Oldgren, olaydan 1 yıl sonra The New Yorker'a "Soyguncular gezmemize izin vererek çok kibar davrandılar" demişti. Olsson'un sevecen davranışları rehinelerin ona sempati duymasını sağladı. Tek erkek rehine olan Sven Safstrom, "O bize iyi davranınca biz onu sanki acil durum tanrısı gibi gördük" diyordu. Rehineler ikinci gün soygunculara ilk isimleriyle hitap etmeye, kendilerini rehin tutan kişilerden daha çok polisten korkmaya başladılar. Bir yetkilinin rehinelerin sağlığını kontrol etmek amacıyla içeri girmesine izin verildiğinde, içeri giren kişi rehinelerin kendisine düşmanca baktıklarını fakat silahlı adamlarla gayet rahat ve neşeli olduklarını fark etti. Yetkili daha sonra basına soyguncuların rehinelere zarar vereceğini sanmadığını, oldukça rahat bir ilişki geliştirdiklerini söyler. Üstelik rehinelerden biri olan Enmark, yaklaşan seçimlerin hazırlığında olan İsveç Başbakanı Olof Palme'ye telefon ederek soyguncuların kendisini de rehine alarak kaçmalarına izin vermesi konusunda yalvardı. "Onlara tamamen güveniyorum. Bize kötü bir şey yapmadılar. Tam tersine bize karşı çok naziktiler. Korktuğum şey polisin saldırması ve ölümümüze sebep olması." Kendilerine fiziksel zarar verilmeyle tehdit edilmelerine rağmen rehineler hala soyguncuların gözlerinde merhamet görüyordu. Safstrom, Olsson'un polisi geri püskürtmek için kendisini bacağından vurmakla tehdit etmesine rağmen daha sonrasında bir gazeteye verdiği röportajda bu durumu "Beni sadece bacağımdan vuracağını söyledi ve öncesinde sarhoş olmama izin verdiği için ne kadar nazik olduğunu düşündüm" diyerek anlatmıştı. Rehinecileri teslim olmaya ikna edemeyen polis, kasaya tavandan bir delik açıp içeriye gaz bombası atmayı planladı. Olsson, rehineleri boğazlarını ip geçirerek duvardaki kasaya ayakta duracakları şekilde bağladı ve "Eğer içeriye gaz gönderirseniz ilk ölecekler rehinelerdir ve bu tamamen sizin suçunuz olur" diye polise seslendi. Başka çaresi olmayan polis içeriye gaz vermekten vazgeçmedi. Polis 28 Ağustos gecesi
130 saatten daha fazla bir süre sonra içeriye gaz bombası attı. Ve her ihtimale karşı da keskin nişancılarla tetikte bekleyen polisin tavandaki delikten içeriye gaz vermesiyle birlikte çığlıklar, öksürükler duyulmaya başladı. Gaz burunlarını, derilerini ve ciğerlerini etkiliyordu ve teslim olmaya karar verdiler. Polis önce rehinelere dışarı çıkmalarını söyledi. Fakat 4 rehine çıkmayı reddetti. Enmark, "Hayır, önce Jean ve Clark çıkacak. Aksi takdirde onları vurursunuz," diye bağırdı. Kasanın kapısında soyguncular ve rehineler sarıldılar. Birbirlerini öptüler ve el sıkıştılar. Polis adamları yakalarken 2 rehine kadın, "Onları incitmeyin, onlar bize bir şey yapmadılar," diyerek ağlıyorlardı. Sedye ile götürülürken Enmark Clark'a, "Seni yine göreceğim," diye bağırıyordu. Rehineler kamuoyunu ve polisi şaşırtan bir şekilde soyguncularla mantıksız bir bağ geliştirmişti. Hatta o kadar ki Enmark'ın Olofsson'la ortak olarak olayı tasarladığı düşünüldü. Rehine olayından sonraki aylarda psikiyatrlar Stockholm sendromu diye bir fenomen yarattılar. Bu fenomen özellikle 1974'te büyük bir basın kurumunun varisi olan Petty Harts'ın kaçırılması ve kaçırıldıktan sonra birçok banka soygununa karışan Symbionese Liberation Army adlı örgüte katılmasıyla popüler oldu. Psikologlara göre rehinecinin rehine aldığı kişinin hayatını önce tehdit etmesi, sonra onunla uzlaşması ve öldürmemeyi tercih etmesiyle rehinenin hisleri ölüm tehdidinin ortadan kalkması ve hayatının bağışlanması ile birlikte minnettarlığa dönüşüyor ve yaşama arzusu karşısındaki kişiden nefret etme duygusuna galip geliyor. Olson 1980'de salınana kadar parmaklıklar arasında kaldı. Serbest kalınca kendisine hapisteyken hayran mektupları gönderen birçok kadından biriyle Tayland'a taşındı ve evlendi. 2009'da Stockholm Sendromu adlı otobiyografisini yayınladı. Olofsson ise suç işlemeye devam etti. Olson verdiği bir röportajda, "Onlar istediğimiz her şeyi yaptılar. Eğer yapmasalardı ben şu anda burada olmayabilirdim. Hiçbiri saldırmadı. Onları öldürmemizi zorlaştırdılar. Orada günlerce birlikte yaşadık ve birbirimizi tanımaktan başka da yapacak hiçbir şey yoktu," demiştir.